Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin güncel analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen hisselere bakacağız. Bu hisseler PC İletişim, Avrupa Kent, Çin Beton, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Index Bilgisayar, Eskom, Kocaer, Kafein, Megak, Karye, Cates, Papil, E-Bebek, Mavi, İmaj Makina, Tap Gıda ve Kale Seramik hisseleri arkadaşlar. Şimdi endeksimizle başlayabiliriz. Evet, bugün endeksimizde satışlar vardı arkadaşlar. %1.97 seviyesinde bir düşüş meydana geldi. Burada endeksimiz son dönemde aşırı alım bölgelerine gelmişti arkadaşlar. Şurada View Trend indikatöründe de gördüğümüz gibi şu üstteki kırmızı çizgilerin üzerine çıktığı zamanlar artık aşırı alıma geldiğini düşünebiliriz. Mesela geçmişte ne zaman olmuş bakalım? 11 Eylül tarihinde olmuş en son. Bu tarihlerde View Trend indikatöründe kırmızı çizgilerin üzerine geçtikten sonra gördüğünüz gibi bir satışlar gelmiş arkadaşlar. Ve düzeltme meydana gelmiş. Şu anda da bir düzeltmenin içine girmiş olabiliriz. Kısa süreli bir düzeltme olabilir. Belki yatay bir seyir olabilir. Bunu bilmiyoruz. Birlikte takip edeceğiz. Ayrıca bugün Amerika tarafında enflasyon verisi vardı. Enflasyon verisinin beklenenin üzerinde gelmesiyle birlikte meydana gelen yurt dışındaki satışlarla birlikte Türkiye'de de bunun bahane olarak görülüp satışların gelmesiyle karşılaştık. Şu anda ne yapabiliriz? Takip etmemiz gereken seviyeler neler? Onlara bir bakalım. Şu anda günlükte Kaufman hareketli ortalamamız 8953 seviyesinde arkadaşlar. Şu an bu seviyeye çok yakınız. Belki buraya kadar düşüşün devamı gelip oradan desteğini alabilir. Şöyle 4 saatliğimize bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız olan 9029 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı endeksimiz. Şu çizdiğim kırmızı çizgi de günlükteki Kaufman hareketli ortalaması arkadaşlar. Eğer ki yarın 4 saatlik kapanışta tekrar düşüş geliyorsa ve bu 8953 seviyesi de aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk desteğimiz 8565 seviyesinde. Yani dediğim gibi yarını bir takip etmek lazım. İlk 4 saatlik periyotta, yani saat 1'e kadar geçen periyotta, saat 1'deki kapanışta şu an bulunduğumuz seviyenin altında bir düşüş varsa ve aynı zamanda 8953 seviyesinin de altında bir kapanış geliyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabi burada anlattıklarımın bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bakalım birlikte takip edeceğiz. Şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere bakalım. Evet, ilk olarak PC İletişim hissesine geçiyorum. Gündemimize bakalım. Evet, PC İletişim hissesinde şu anda herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Günlükte Kaufman hareketli ortalamamız 13.78 seviyesinde. Yükselişinde devam ettiğini görüyoruz. Şu anda yükselişin devamı durumunda ilk hedefimiz 16.50 seviyeleri. Destek seviyemiz ise 14.56 seviyesi arkadaşlar. Burası kırılırsa 13.78 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasına doğru da bir gevşeme yaşanabilir. 4 saatliğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamamız 14.49 seviyesinde. Şu anda bir problem gözükmüyor hissede. Bu 14.49 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa, yani altında 2 defa düşüşle kapanış mumu geliyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Günlüğümüze geri dönelim. Bir diğer hissemiz Avrupa Kent. Buna 4 saatlikte bakalım. Geçmişe dönük fazla veri yok. Evet, bu hissede Kaufman hareketli ortalamasının altında 4 saatlikte 51.35 seviyesinde şu anda. 7 Şubat tarihinden bu yana Kaufman hareketli ortalamasının altında seyrettiğini görüyoruz arkadaşlar hissenin. Hisse sata dönmüş durumda diyebiliriz. Şu anda bulunduğu seviyeden desteğini alamazsa ilk etapta 46.38 seviyesine, oradan da desteğini alamazsa 44.32 seviyesine doğru bir düşüş bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Çin Beton. Şöyle günlüğümüze geri dönelim. Evet, Çin Beton hissesi 3269,5 seviyesindeki Fibonacci direncimizden dirençle karşılaştığını görüyoruz. Aynı zamanda dün 3 farklı indikatörde bir uyumsuzluk oluşmuş ve akabinde bugün düşüş gelmiş arkadaşlar. Şu anda günlükte Kaufman hareketli ortalaması 2738 seviyesinde. Şu an için trend bozulmamış durumda. Şöyle 4 saatliğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalaması olan 3167.9 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra tekrar Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir yükseliş görmüşüz. Son 4 saatlik periyotta. Eğer ki yarın ilk 4 saatlik periyotta, yani saat 1'e kadar olan periyotta yükselişin devamını görebilirsek herhangi bir problem yok. Eğer ki düşüşün devamı gelirse
şu 3067 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop olunması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir durumda destek seviyemiz 2595 seviyesi olur arkadaşlar. Buralara kadar bir düşüş görme durumumuz olabilir. Günlüğe geri dönelim. Evet, bir diğer hissemiz Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. Evet, bu hissemiz günlükte sata dönmüş. Sata döndükten sonra bir miktar yükseliş geldiğini görüyoruz. Fakat yükselişler de satış fırsatı olarak değerlendirilmiş ve satışlar gelmiş. Şöyle 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte de hissemizin sat konumunda olduğunu görüyoruz. Yani şu anda şu 4 saatlikteki 69.69 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmadan yükseliş beklemek doğru değil arkadaşlar. İlk etapta 60.70 seviyesine doğru bir düşüş görülebilir bu hissede. Dikkatli olmakta fayda var. Yeni girişler için uygun bulmuyorum. Elinde olan arkadaşlarsa şu anda stop olunacak durumda arkadaşlar. Evet, haftalığımıza bir bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamamız 65.52 seviyesinde. Buradan bir destek aldığını görüyoruz arkadaşlar. 65.52 seviyesi. Hatta bunu günlüğümüzde çizelim. Şöyle yatay bir çizgi yapalım. Buradan ayarlayalım. 65.52. Evet, 65.52 seviyesinden desteğini aldığını görüyoruz arkadaşlar hissenin. Eğer şu an hala satmadıysanız şu 65.52 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 60.70 seviyesine, sonrasında da şuralardan daha önce destek aldığını görüyoruz. 54 seviyelerine doğru düşüş görebiliriz. Bir de hissemiz Indes. Index Bilgisayar hissesinde şöyle bir regresyon kanalı içerisinde yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Günlükte Kaufman hareketli ortalamamız 8.27 seviyesinde. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Trend bozulmamış durumda. Şöyle 4 saatlikte görüyorsunuz regresyon kanalı içerisinde hareket ediyor. Son 4 saatlik mum kapanışı itibariyle tam da 8.46 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasında çok hafif üzerinde bir kapanış olmuş. Burada da şu Kaufman hareketli ortalamasının altında iki düşüşle kapanış geliyorsa, hatta bu kanalda aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Şu an için bir problem gözükmüyor ama dediğim gibi yarın düşüşlerin devamı durumunda stop olma seviyelerini düşüşte gelebilir. 8.75 seviyesindeki Fibonacci direncinden dirençle karşılaştığını görüyoruz. Eğer ki 4 saatlikteki Kaufman hareketli ortalamamız aşağı yönlü kırılırsa desteğimiz 7.94 seviyeleri olur arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Eskom. Günlüğe geri dönelim. Evet, Eskom hissesinde son dönemde çok hızlı bir yükseliş gördük. Bugün de %7'lik bir yükseliş yaşandı. Şu anda yarın da şu 82.85 Fibonacci seviyesinin üzerinde bir yükselişle kapanış yapabilirse önümüzdeki dönem için hedefimiz 106.6 seviyesi olur arkadaşlar. Tabi bu hedefe ne kadar sürede gideceğini bilmiyoruz. Teknik analiz bize ne kadar sürede gideceğini maalesef vermiyor. Ama yaptığımız çalışmalara göre 106.6 seviyesini hedef fiyat olarak düşünebiliriz arkadaşlar Escort Teknoloji hissesinde. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet, 4 saatlikteki Kaufman hareketli ortalamamız 83.15 seviyesinde. Takip etmemiz gereken seviye bu arkadaşlar. Bu seviyenin altında 2-4 saatlik düşüşle kapanış yaparsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, bir diğer hissemiz Kocaer. Evet, Kocaer hissesinde günlükte Kaufman hareketli ortalaması olan 39.35 seviyesinin üzerindeyiz. Yükseliş trendi bozulmuş değil. 4 saatliğimize bakalım. Evet, 4 saatlikte de 40.58 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Burada da trendimiz bozulmuş değil henüz. Evet, Kocaer hissesinde 39.54 Fibonacci desteğimizi stop seviyesi olarak düşünebiliriz. Bu seviyenin altında 2-4 saatlik kapanışta stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Kafein. Şöyle günlüğümüze geri dönelim. Evet, Kafein'de yükseliş trendi devam ediyor. Bugün de %3.27 seviyesinde bir yükseliş yapmış. Şu anda 168.3 seviyesindeki Fibonacci direncimizden bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Günlükte Kaufman hareketli ortalamamız 131.8 seviyesinde. Bir problem yok. 4 saatliğimize bakalım. Evet, 4 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamamız 151.2 seviyesinde. Bir problem yok arkadaşlar. Eğer ki bu seviyenin altında iki defa 4 saatlik bir kapanış gelirse stop olmakta fayda var. Tabi burada bir desteğimiz var. Fibonacci desteğimiz var. 132.9 seviyesinde. O 2-4 saatlik kapanış bu seviyeleri
yakın bir yerlerde gelirse 132.9 seviyesinden de bir destek alma ihtimali olduğu için tabi tercihinize göre beklenebilir. Günlüğe geri dönelim. Bir diğer hissemiz Mekak. Evet, bu hissemizde çok fazla geçmişe dönük veri yok. 4 saatlikten inceliyoruz. Şu anda 89.60 seviyesindeki Fibonacci direncini geçemediğimizi görüyoruz. Daha önce burada 6 Şubat tarihinde ve 7 Şubat tarihinde geçmeye çalışmış. 12 Şubat tarihinde yani dün geçmeye çalışmış fakat başaramamış. Bugün itibariyle de 83.31 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının altında 2 kapanışta yapmış arkadaşlar. Fakat şurada mesela daha önce destek gördüğü bir seviye var. Bakın daha önce buralardan destek görmüş, buradan destek görmüş. Dolayısıyla şuraya bir yatay çizgi çekebiliriz. 78.60 seviyesine. Yani bu seviye aşağı yönlü kırıldıktan sonra da stop olunabilir arkadaşlar. Şu anda yatay bir seyre başladığını görüyoruz 4 saatlikte. Eğer 78.60 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa yataylık bozulur. Düşüş trendine girer. Öyle bir durumda stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Karye. Şöyle günlükten bakalım. Evet, Karye hissesi 57.30 seviyesindeki Fibonacci seviyesinin üzerinde iki defa gün kapanışı yaptı. Bugün de tavan kapatmış zaten. Artık önümüzdeki hedefimiz 71.20 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyeyi geçerse yeni hedef fiyat çalışmaları yaparız. Şu anda herhangi bir problem gözükmüyor. Günlükte Kaufman hareketli ortalamamız 52.64 seviyesinde. 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte takip seviyemiz 61.84 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması. Bu seviyenin altında 2 defa düşüş mumuyla kapanış yaparsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Cates. Evet, Cates hissesi 4 saatlikte sata döndü arkadaşlar. Fakat son kapanış mumu itibariyle iki farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz. Yarın bir ilk 4 saatlik mum beklenebilir. Eğer düşüşün devamı geliyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum Cates hissesinde. Böyle bir durumda ilk etapta 72.35 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Orası kırılırsa 66.05 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Bir alt desteğimiz ise 59.75 seviyesinde. Bir diğer hissemiz Papil. Papillon savunma hissesinde şu anda Kaufman hareketli ortalamamız günlükte 99.85 seviyesinde. Şu an için bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Destek seviyemiz 109.1 seviyesi. 4 saatlikten bir bakalım. Evet, 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 115.2 seviyesinde. Bu seviyenin altında 2 düşüşte kapanış olursa ve aynı zamanda bu da gerçekleştiğinde zaten 108.6 seviyesindeki Fibonacci desteğimizi de aşağı yönlü kırmış oluruz. O zaman stop olmakta fayda var arkadaşlar. Böyle bir durumda ilk etapta 90.45 seviyesine doğru düşüş görebiliriz. Burası da aşağı yönlü kırılırsa eğer 71.85 seviyesinde bir desteğimiz daha var arkadaşlar. Bir diğer hissemiz E-Bebek. Evet, burada 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalaması olan 64.63 seviyesinin altında iki kapanış gerçekleşmiş. Aynı zamanda da 63.80 seviyesindeki Fibonacci seviyemizden de altında kapatmış. Dolayısıyla arkadaşlar burada stop olunabilir. Önümüzdeki dönem için 61.75 seviyelerine doğru ilk etapta bir düşüş. Orası da kırılırsa 60.70 seviyesine doğru düşüş görebiliriz. Buralardan bir destek alıp yönünü tekrar yukarı çevirirse 60.80 seviyesi artık bir direnç olarak çalışacaktır. Sonrasında 64.63 seviyesi Kaufman hareketli ortalaması bir direnç olarak çalışacaktır. Sonrasında da bir diğer direncimiz ise 65.95 seviyesinde. Evet, bir diğer hissemiz Mavi. Evet, Mavi hissemiz 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamasının altına düştü. Aynı zamanda 144.8 seviyesindeki Fibonacci desteğinin de altında. Şöyle günlüğe bakalım. Evet, günlükte henüz Kaufman hareketli ortalamasının altına düşmedik. 143 seviyesindeki günlük Kaufman hareketli ortalamasından destek almış gözüküyor. Şöyle 4 saatliğimize geri dönelim. 143 seviyesi demiştik. Günlük Kaufman hareketli ortalamamız. Şöyle yatay bir çizgi çekelim 143 seviyesine. Yarın ilk 4 saatlik kapanışta, yani saat 1'de bu 143 seviyesinin altına düşülüyorsa stop olmakta fayda var arkadaşlar. Şu anda son kapanış mumuyla birlikte bir destek aldığını görüyoruz 143 seviyesinden. Ama dediğim gibi elinde olan arkadaşlar
143 seviyesinin altında bir kapanış geliyorsa, 4 saatlik kapanış geliyorsa stop olunabilir. Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse eğer, ilk direnç olarak 145.3 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Burayı geçerse tekrardan yükseliş regresyon kanalının içine girmiş olur ve hareketin devamını bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönem içinse bu hissede yükseliş yönlü senaryoda 167.6 seviyesinde bir hedefimiz var. Günlüğe geri dönelim. Evet, bir diğer hissemiz İmaj Makina. Evet, İmaj Makina şöyle düşen bir regresyon kanalı içerisinde hareket ediyordu. 7 Şubat tarihi itibariyle bu kanalı yukarı yönlü kırdı ve hızlı bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Daha önce çizdiğimiz direnç noktalarından 18.20 seviyesinden bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu anda günlük Kaufman hareketli ortalaması 14.82 seviyesinde. Dolayısıyla günlük olarak baktığımızda bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle haftalığımıza bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasını aşamamış durumda. Eğer ki bir düşüş gelirse düşüş trendinde geri dönecektir arkadaşlar. Bakın, uzun zamandır haftalıkta bir düşüş trendinde hareket ediyor. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 17.92 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış görmeden yükselişin güvenli olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. 4 saatliğimizden bir bakalım. Şu anda 4 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 16.53 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa eğer 14.39 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Burası da kırılırsa 11.88 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz daha var arkadaşlar. Günlüğe geri dönelim. Bir diğer hissemiz TAP Gıda. Burada geçmişe yönelik pek fazla veri yok. Dolayısıyla 4 saatlikten bakıyoruz. Evet, şu an 4 saatlikte hissemiz bir regresyon kanalı içerisinde yükselişini devam ettiriyor. Bugün 4 saatlikteki bir önceki mum itibariyle 4 farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz. Akabinde de düşüş gelmiş. Şu anda Kaufman hareketli ortalamamız 140.1 seviyesinde. Aynı zamanda aynı seviyede bir Fibonacci desteğimiz var. Bu seviyenin altında 2-4 saatlik düşüş gelirse stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda ilk desteğimiz 123.9 seviyelerinde arkadaşlar. Burası da kırılırsa şuralardan daha önce destek aldığını görüyoruz. 114.6 seviyelerinden ve 108.3 seviyelerinden buralara doğru da düşüşler yaşanabilir. Evet, son olarak Kale Seramik'e bakıyoruz. Kale Seramik hissemizde de 4 saatlikte sata dönmüş durumda. Düşüşün devamını bekleyebiliriz. Şu anda ilk desteğimiz 69.30 seviyesinde. Burası kırılması durumunda 61.65 seviyesine doğru da düşüşün devamını görebiliriz arkadaşlar. Şöyle günlüğümüze bakalım. Günlükte de 73.75 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının altındayız. İyi görmüyoruz arkadaşlar şu anda Kale Seramik hissesini. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.